Trikoaybit dediğimiz ve hastaya bir serum takarak yapılan bazı mezoterapi, plazma tedavileri dediğimiz kombine bir tedavimiz var. İçinde bazen 6 bazen 7 tane ayrı tedavinin tek seansa sokulmuş olduğu bir kombine tedaviden bahsediyoruz. Bunun orta ve uzun vade sonuçlarını yapmış olduğumuz binlerce seans sonrasında check etme, kontrol etme istatistiklerini çıkarma fırsatını bulduk. Biraz bununla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Malum biliyorsunuz trikoaili dediğimiz işlemi, yani sizlerin daha fazla serumlu PRP olarak bildiği işlemi daha ziyade saç dökülmesi tedavisinde hastaya zaman kazandırmak açısından uygulamış olduğumuz bir tedavi protokolü. Bazen saç ekiminden sonra trikoaili tedavileri yapıyoruz. Bazen mevcut olan donör bölge çok fazla yeterince güçlü olmadığından ötürü hastayı saç ekimine hazırlamak için trikoaili dediğimiz tedavileri yapıyoruz. Ancak ben burada 3 aylık, 6 aylık değil, daha fazla böyle 12 aylık trikoailiye vurgu yapmak istiyorum. Trikoailinin 3 ayrı çeşidi var arkadaşlar. 3 ayda bir yapılan formu var. Bu şu demektir: 3 ayda bir gelip o iğnenin işlemi bir daha yapmanız icap ediyor. 6 ayda bir yapılanı var. 6 ayda bir gelip yapmanız icap ediyor. 12 aylık formu var. 12 ayda bir gelmeniz icap ediyor. Özellikle 12 ayda bir gelmek isteyenler, çoğunlukla zamanı olmayanlar, İstanbul dışında olanlar, yurt dışında yaşayanlar, ne bileyim doktor fobisi olanlar, fazla böyle klinik ile temas halinde olmak istemeyenler için trikoaili iğneli işleminin 12 aylık tedavi süresini hemen hemen 3 ayda bir yapılan ile aynı olduğunu tespit ettim. Yani bir hastaya 12 aylık trikoaili yaptığınızda onu 4 kez 3 aylık trikoailiyi ona çağırmış gibi bir etki elde ediyorsunuz. Dolayısıyla yılda 4 tane 3 aylık trikoaili yapmak veya yılda 2 tane 6 aylık trikoaili yapmak ya da yılda 1 tane trikoaili yapmak hemen hemen birbirine yakın etkiler gösteriyor. Niçin 3 ayda birlik trikoaili daha fazla tavsiye ediyorum? Çünkü hastayı daha sık aralıklarla görüyorum. Çünkü daha hızlı aksiyon alabiliyorum. Çünkü kullanmış olduğum magistralle ilgili, magistraline ilave edilmesi gereken bir şey varsa evet, bununla ilgili aksiyon alma şansım daha erken oluyor. Ya da hastanın yeni yaptırmış olduğu bir takım tahlilleri falan varsa onları yorumlama şansına sahip oluyoruz. Genelde bu gibi avantajlarının haricinde bir hastaya 3 ayda bir yapılabilecek olan trikoaili ile 1 yıl içerisinde yapılacak 4 trikoailinin birbiriyle denk olduğunu burada vurgulamak istiyorum. Trikoailiyi niçin yapıyoruz arkadaşlar? Sadece saç dökülmesi için değil. Saçların kalınlaşmasını sağlamak, uykuda olan saçların yüzeye çıkmasını sağlamak, tüy karakterinde olan saçların önce kıla sonra saç teline dönüşmesini sağlamak, anajen faz dediğimiz saçın dışarıda gördüğümüz sağlıklı dönemiyle ilgili o süreyi uzatmak, katajen ve telojen faz dediğimiz uyku fazı ve istirahat fazları süresini biraz daha kısaltıp saçların hızlı bir şekilde yüzeye çıkmalarını sağlamak gibi bir takım avantajların, bunlar primer yararlar, bir takım avantajları var. Ama bazı hastalar, örneğin trikoailinin daha fazla saçta yaratmış olduğu parlaklık ile, bazıları saçların eskiye oranla daha hızlı uzamaları gibi sebepler ile trikoailiyi daha fazla seviyorlar. Çok fazla etki alanı var ama ben kısaca özet şekliyle bunu size anlattığımı düşünüyorum. Daha detaylı bir videoyu ilerleyen zamanlarda çekeceğiz.